Merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle adım adım dikiş derslerimizin 14. bölümünü paylaşıyorum. Bu cümleyi söylemeyi ne kadar çok beklediğimi gerçekten tahmin bile edemezsiniz. Sizleri inanılmaz fazla özledim. Video çekmeyi çok fazla özledim. Dikiş dikmeyi bile çok az yapabildiğim için çok özledim. Hatta montaj yapmayı bile gerçekten özledim. 2 aydır nerelerdesin sen diyenler için hemen ufak bir açıklama yapayım. Bir süre önce taşındık ve 3 haftam kadar evin taşınmasıyla geçti. Yani tek işim buydu. Çünkü bir yandan ev topluyorduk, bir yandan ev yaptırıyorduk. Evimizi tamamen eşyalarla beraber yaptırdığımız eve getirdiğimizde de tekrardan sürekli her gün başka bir problemle, evin sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Ve belki 3 haftadan bile fazla olabilir ama 3 haftam sadece evle geçti. Ondan sonra biraz daha kendimi toparladım. Bir hafta kadar dinlendim ve artık video hazırlamanın vaktidir diye düşündüm. Ama kurgu yaparken çat diye bilgisayarım bozuldu. Ve onun tekrardan tamir olup bana gelmesi bayağı bir uzun zaman aldı. Bugünlere kadar geldik bir şekilde. Hatırladığım kadarıyla ben bu konuşmayı daha önce de yapmıştım. En son paylaştığım videolardan birinde olması gerekiyor. Beni özleyip özlemediğinizi sorup artık ben geldim demiştim. Ama gelememişim. Bazen böyle planlamadığımız şeyler bir anda karşımıza çıkabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi söyleyeceğim şeyi korkarak söylüyorum ama bundan sonra elimden geldiğince, başıma bir şey gelmedikçe düzenli bir şekilde pazartesi ve cuma günleri saat 7'de sizlerle beraber olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada Instagram'dan beni takip ederseniz bu kadar çok merak etmenize gerek kalmayabilir. Çünkü Instagram YouTube'dan daha paylaşım yapması kolay bir platform olduğu için orada günlük güncelleme yapabiliyorum hayatımla alakalı. İsterseniz şuraya adresimi bırakıyorum takip etmeyi düşünürseniz. Ayrıca bir de mesela bu üzerimdeki elbiseyi beni Instagram'dan takip edenler görmüşlerdir. Çünkü sadece orada paylaştım. Böyle ufak fikirler için de Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Niye bu kadar çok zorladım sizi bilmiyorum ama her neyse artık videonun konusuna geçmek istiyorum. Çok uzattığımın farkındayım. Bugün dersimizde ne yapacağız Damla derseniz, bugünkü dersimizin konusu mükemmel ribana yaka nasıl yapılır? İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ben şöyle basic çizgili bir tişört yapıyordum. Bunun yakasını siyah ribanayla yapmaya karar verdim. Bunu da göstereceğim. Öncelikle yakamızın tabii ki de çevresinin ölçüsünü alacağız. Şöyle mezromu alıyorum. Kenarından başlayıp güzelce ölçüyorum. Ölçerken dikkat etmemiz gereken tek şey yakayı çekiştirmeden ölçmek. Zaten kumaşım benim şu anda penye. Penye olduğu için illaki bir esnekliği var. Ama onun dışında esnemeyen bir kumaş kullansanız bile yaka yuvarlak olduğu için kumaşın verevine de denk geliyor kestiğimiz yerler. Yani bir esneklik payı oluyor. Onun için yakayı çekiştirmeden ölçmemiz çok önemli. Şöyle güzelce ölçtüm. 65 santim geldi benim yakam. Şimdi minik bir işlem yapmamız gerekiyor. Yaka çevremi yani 65 santimi 0.7 ile çarpıyorum. Çıkan sonucum benim ribanamı kesmem gereken uzunluk oluyor. 45.5 santimetre geldi. Siz burada yakanızın çevresi ne kadarsa onu 0.7 ile çarpıyorsanız, normalde biliyorsunuz ki biyeli yaka yaparken 0.8 ile 0.7 ile veya 0.9 ile çarpın diyorum. O kumaşınızın esnekliği ile alakalı oluyor. Eğer çok esnek bir kumaşınız varsa 0.7'yi kumaşınız kaldırıyor. Ama çok fazla esnek değilse kumaş 0.8 ile çarpın diyorum. Yoksa yakaya, kestiğimiz yaka parçası küçük geliyor ve dikemiyoruz. Ama ribanalarda böyle bir durum yok. Zaten şimdi ribananın özelliklerini anlatacağım ve nedenini de açıklayacağım. İsterseniz önce ribana kumaşımı göstereyim. Ribana nedir? Öncelikle bundan bahsedeceğim. Ribanalar sweatshirtlerin kollarında, alt kısımlarında veya tişörtlerin yakasında karşımıza çıkan oldukça esnek, lastik şeklindeki kumaşlara biz ribana diyoruz. Ribanaların da çeşitleri var. Bunu zaten kumaşları tanıttığım videomda göstermiştim. Eğer izlemediyseniz aşağıya linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Benim bugün kullanacağım ribana penye ribana. Penye ribana daha dar oluklu ve daha yumuşak kumaşlar. Yazlık tişörtlerde ben penye ribana kullanıyorum. Daha sertlerini kullanmıyorum. Bu şekilde daha hoş bir görüntü sağlıyorum. Ama kumaşınız kalınlaştıkça ribananın olukları da genişlerse daha uyumlu bir hale gelecektir. Ribanalar söylediğim gibi çok esnek kumaşlar olduğu için
Standart olarak 0.7 ile çarparsanız yakada istediğiniz ölçüyü alırsınız. Yani bu sizin vermeniz gereken bir karar değil. 0.7 ile çarpıyoruz ve tamamen keyfimize bakıyoruz bu konuda. Ayrıca ribanalar tüp kumaşlardır. Tüp kumaş nedir Damla derseniz de böyle sarmal bir şekilde örülen kumaşlara biz tüp kumaş diyoruz. Genellikle penyelerde ve ribanalarda karşımıza çıkıyor. Ribanaların kumaş kenarı yoktur. Sarmal şekilde örüldüğü için. Şu şekilde gösterirsem daha net olur sanırım. Böyle boru şeklinde örülüyor. Gördüğünüz gibi kenarı asla yok yani. Sürekli devam eden bir kumaş. Şimdi şöyle tutuyorum. Artık yaka parçamı keseceğim. Ribanaları nereden alıyorsun diye de çok fazla soru alıyorum. Genellikle penye satan yerlerde yüksek oranda bulunuyor. Ben penyecilerden alıyorum. Şimdi 45.5 bulmuştuk hatırlarsanız. 45.5'i şu kumaş kenarından itibaren ölçeceğim için 2'ye bölmem gerekiyor. 22.75'lik bir ribana parçası keseceğim yakam için. Şöyle cetvelimi koyuyorum. 22.75 aslında. 1 santimde dikiş payı koyuyorum. Ve 23.75'lik bir çizgi çekeceğim. Burada dikkat ettiyseniz çizgimi direkt kumaşın düz boyuna koydum. Yani bu tarafta esnekliği olduğu için bu şekilde keseceğim. Normalde bir yerleri verevinden kesiyorduk ama ribana kullanırken direkt düz boy ipliğini kullanıyoruz. Şimdi sıra geldi yakamızın ne kadar kalın olmasını istediğimize karar vermeye. Ben genellikle bu cetvelin kalınlığını kullanıyorum. Ve burası 4 santim. Bu öğrenci cetveli. Hep alın kullanın diye size tavsiye ediyorum zaten. Çünkü gerçekten çok kullanışlı. Ama yakanızda daha geniş veya daha dar isterseniz şuradaki ölçüyü küçültüp büyüterek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama genellikle yazlık tişörtlerde 4 santim çok güzel oluyor. Tabii ben 4 santim diyorum ama bu yakayı ikiye katlayarak kullandığımız için 2 santimden bir tık daha ince bir yaka elde edeceğiz dikiş payında kattığımızda. Şöyle 4 santim benim direkt kestiğim ölçü oluyor yani. Şimdi bu parçayı kesiyorum. Tek sıkıntısı birazcık böyle tozutması olabilir ribananın gerçekten. Onun dışında kullanımı inanılmaz rahat ve sonucu gerçekten çok güzel gösteriyor. Şöyle parçamı kestim. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Düz yüzü içeride kalacak şekilde. Ve şu kenarını dikiyorum. Ben dikerken overlock makinesi kullanacağım. Eğer sizin de overlock makineniz varsa muhakkak overlock makinesiyle dikin. Düz makineyle birazcık zorlanırsınız ama yine dikebilirsiniz. Sadece bu kısım için söylemedim. Genel olarak tişört dikerken zorlanırsınız. Şimdi bu şekilde parçamın kenarını birleştirdim. Bunun tam karşılığına bir iğne takıyorum. Tekrar ikiye katlıyorum. Ve yine karşılığına bir iğne takıyorum. Açıyorum. Buradaki iğnenin hemen karşısına tekrardan iğne takıyorum. Aslında bunu ne yaptığımı anlamışsınızdır eski videolarımı izlediyseniz. 4 eşit parçaya böldüm şu anda ribanamı. Şöyle tişörtümü alıyorum. Tişörtümün yakasını da 4 eşit parçaya böleceğim. Ama bu sefer diğer yaptıklarımdan farklı bir şey yapacağım. O da omuz dikişinin hemen dibine hizalayacağım buradaki ribananın dikişini. Normalde biliyorsunuz ben arka ortaya hizalıyorum. Ama bir tekstil kuralı olarak buradaki dikişe hizalamamız gerekiyor aslında. Bir de bunu göstereyim dedim. Genel olarak benim zaten arka ortaya yaptığım biliyorsunuz. Hangisini dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi burayı bir orta kabul ediyorum. Ve yakamı şöyle ikiye katlıyorum. Ön yaka arka yakadan daha derin olduğu için uzunluk olarak daha uzun. Bu yüzden diğer omuz dikişimiz karşılığı olmuyor. Onun çok daha ön tarafında oluyor gördüğünüz gibi. Buraya iğnemi takıyorum. Daha sonra iğnemle omuz dikişini hizalıyorum. Ve kalan kısmı ikiye katlayarak buranın ortasını buluyorum.
Aynı şekilde diğer taraftaki kalan kısmın ortasını bulup oranın da kenarına iğnemi takıyorum. Şimdi gelelim yakamızı artık buraya geçirmeye. İlk olarak omuz dikişinden başlayacağım. Dikişlerimi denk getireceğim. Şuradaki dikişim içeride kalacak şekilde ribanamı ikiye katlıyorum. Ve dikişimin üzerine yerleştiriyorum tam dikiş yerinden. Burayı dikerken iğne kırmamak gerekiyor. Çünkü çok fazla dikiş üst üste geliyor. Yani nereden baksak burada 2 kat var. 2 kat burada var. 4 kat. 6 kat var kumaş kenarıyla. Burada 2 tane var. 8, 9, 10 kat kumaş dikmiş olacağız. Şimdi buradaki iğnemi ve dikişimi hizaladıktan sonra bir yandaki iğneye geçiyorum. Burayı da aynı şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ve tişörtümün bir yanındaki iğneye hizalıyorum. Birbirlerine tutturuyorum. Şuradaki iğneyi çıkarmayı unutmayın. İğnelerimden devam ediyorum. Bir sonraki iğnelerimi üst üste koyacağım. Denkleştirip birbirine tutturuyorum. Son iğneme de aynısını yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. O da ribana yakamızı döndürmeden buralara iğnelemek. Zaten dikmeden önce de onu kontrol edebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Buraları da birbirine tutturduktan sonra artık dikmeye hazırım. Nasıl dikeceğiz? Bir iğnemden makinemi çekmeye başlayacağım. Ve şu kısmı şöyle gerdirerek ribanamın tişörtümün yakasının uzunluğuna gelmesini sağlayacağım. Bu lastikli bir kumaş olduğu için ve daha küçük olduğu için ondan daha dar ve esnettiğinde aynı boya geliyorlar gördüğünüz gibi. Yani şöyle toparlayayım. İki iğne arasını çekerek aynı boyuta getiriyorum ve dümdüz makineyle dikiyorum. Sadece yapmam gereken şey bu. Dikerken şu kısmı çıkarırsanız daha rahat edersiniz. On katlık yerde bu şekilde makinenizi zorlamadan giderseniz iğne kırmazsınız. Yavaş yavaş. Acelemiz yok çünkü. Dikişimin başladığı yere geldiğinde birazcık üzerine bindireceğim ve bitireceğim. Yakamı şöyle çepeçevre diktim. Zaten sizler de gördünüz. Şimdi düzeltelim bakalım nasıl olmuş, yapabilmiş miyiz? Bakıyorum oldukça yüz yuvarlak. Bütün kenarları eşit, muntazam bir yaka elde etmişiz. Gerçekten güzel olmuş. Ve yapımında ne kadar kolay olduğunu zaten hep beraber gördük diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. İsterseniz şuraya yaka biyesi geçebilirsiniz. Bunu nasıl yapıldığını da göstereceğim ileride bir videoda. Ama ben genellikle tişörtlerde bunu tercih etmiyorum. Ribanam ve ipimi aynı renk kullandığımda gördüğünüz gibi görüntüde hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve ekstradan hem uğraş hem de burayı kalınlaştırmayı ben çok fazla istemiyorum. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben söylediğim gibi yine de göstereceğim yapmak isteyenler için.
Bir de eğer yapmak isterseniz bu kısmı bastırmak için şöyle yakanın kenarına tişörtün kumaşına gelecek şekilde düz dikiş gidebilirsiniz. Burayı da dümdüz dikerseniz eğer hoş bir görüntü elde edersiniz. Ama bu şekilde de gayet güzel görünüyor. Yani biraz daha yeni başladıysanız, düz dikişinize güvenmiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben görüntü olarak açıkçası bunu daha çok seviyorum. Çok fazla dikiş göstermeyi sevmiyorum. Tabii bu düz dikişi de çok fazla dar yakalarda yapmamaya özen gösterin. Çünkü kumaşımız esnek ve ribanamız da esnek olduğu için bu yakamız ne kadar dar olursa olsun kafamızdan rahatlıkla geçecektir. Ama buraya düz dikiş attığımızda o bize bir artık engel olacaktır kafamızın geçmesinde ve zorladığımızda da patlayacaktır. Ama mesela bu yaka benim kafam için oldukça geniş bir yaka. Buraya düz dikiş gidersem hiçbir sıkıntı yaşamadan tişörtümü giyip çıkarabilirim. Buna da dikkat edin. İsterseniz bir de beden üzerinde nasıl görünüyor ona bakalım. Şöyle Huriye'ye de giydirdim ki boynu ne kadar güzel sardığını tekrardan görelim istedim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yapımının gerçekten ne kadar basit olduğunu bence hep beraber gördük. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.